Merhaba arkadaşlar, Real and Real D kanalımıza hoş geldiniz. Bugünün konuğu yarı finalistimiz Aybüke Turan Öndeş. Merhabalar, hoş geldiniz Aybüke Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Videonun yayınlanmasıyla herhangi bir sakınca var mıdır? Hayır, benim açımdan yok. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii 1992 İstanbul doğumluyum. Modellik ve oyunculuk yapıyorum şu an itibariyle yani bir süredir. Bunun dışında 1,77 boyundayım. 58 kiloyum. Bu şekilde kısaca özetlemek Teşekkürler. gerekirse bu şekilde. Peki eğitim durumunuz nedir? Yüksek lisans şu anda da doktoraya başlıyorum. Umarım güzel geçer benim için. Eğitimin bir sonu yok diye hani buna inanıyorum. Bu yüzden devam edeceğim. İnşallah. Çok güzel. Peki spor yapıyor musunuz? Evet, spor hayatımın vazgeçilmez bir parçası. Şu anda da yapıyorum. Ama hani profesyonel olarak 12 sene basketbol oynadım. Ondan önce de buz pateni, bale ve jimnastikle ilgilendim lisanslı olarak. Çok seviyorum. Sağ dizimde bir problem çıkmıştı. Bir süre ayrı kaldık sporla. Üzücü bir dönemdi benim için. Şu anda Geçmiş tekrardan olsun. ufak ufak devam ediyorum. Sağ olun. Peki bu buz pateniyle nasıl tanıştınız? Şöyle oldu, jimnastik ve baleyle aslında başladım. Zaten ikisi bir hani ayrılmaz böyle ekürü gibi öyle söyleyeyim. O zaman Ankara'da da işte spor hocalarımın da yönlendirmesiyle buz patenine annem götürdü. İşte bakalım nasıl tepki verecek, sevecek mi falan. Tabii ben o minik elbiseleri görünce tabii çıldırdım. Her kız çocuğu gibi pırıl pırıl. Tabii ki öyle olunca da oradan devam etti. Çok güzel. Peki kişisel bakım olarak ne önerirsiniz bizlere? Kişisel bakım Neler olarak yapıyorsunuz? öncelikle düzenli uyku öneririm. Yani sağlıklı bir cilt için bence temel ve bütün vücut aslında yapımız için. 11'den sonra ya kalmamaya çalışmalarını yani tavsiye ederim. Naçizane kendi fikrim. Bol bol su içmek, sağlıklı beslenmek, güzellik bir bütün çünkü. İçten beslenmediği sürece dışarıdan ne sürersek sürelim bir yere kadar yardımcı olabiliyoruz vücudumuza ve cildimize. Ve doğaldan şaşmasınlar derim. Yani ben daha çok şahsen ya vegan ürünleri tercih ediyorum ve yiyebildiğim ürünleri sürmeyi de tercih ediyorum. Atıyorum Hindistan cevizi yağı gibi saçıma sürdüğüm gibi kahveme de koyuyorum gibi gibi. Aa, çok güzel. Peki siz uyuduğunuzda yani 11'de yatıp sabah erken kalktığınızda bunları çok mu dikkat ediyorsunuz yoksa arada siz de bırakıyor musunuz? Arada yani hepimiz insanız, ben o şeye inanmıyorum, hani %100 değil, tabii ki ben de arada es veriyorum ama şöyle oluyor, o benim için hani cheat day oluyor, o gün kendimi şımartıyorum, canım ne istiyorsa, nasıl davranmak istiyorsam o şekilde davranıyorum. Ya oyun bozanlık yapmıyorum, arkadaşımın doğum günü ise işte hayır ben onu yemem, ben onu yapmam demiyorum ama onun tabii bedeli oluyor. Ertesi gün bol spor, işte bol su içme, ona göre değişiyor programım açıkçası. Evet, çok güzel. Peki hobileriniz nelerdir? Fobileriniz var mıdır? Fobilerim. Ee, Fobilerim. Yani çok öyle korktuğum ekstrem bir şey yok. Yani hani herkesin direkt aklıma gelen böcektir şey. Öyle bir fobim yok açıkçası. Ne olabilir? Belki de yalnızlık olabilir. Hmm. Peki burçlara inanır mısınız? Burçlara inanırım. Astrolojiyle yakından ilgileniyorum. Enerjilere çok inanıyorum. Ee, Takip de ediyorum açıkçası. Burcunuz nedir? Burcum Koç, yükselenim de Oğlak, Boğa. Hepsinin özelliklerini taşıyorum. Tamam. Vücudunuzdaki en beğendiğiniz bölge neresidir peki? En beğendiğim bölge birazcık minik ama çekik gözlerimi çok seviyorum. Bir de şuradaki kemik yapımı çok beğeniyorum. Yani bu elbise taşımak için ya da atıyorum omuz açık kıyafetler için oldukça ideal. Real D yarışmasında en çok neyi seviyorsunuz? Ayrım yapmadan herkesin katılabilmesini çok beğendim. Yaş, medeni durum gibi herhangi bir şeylerin olmaması ve herkese şans verilmesi açıkçası beni çok heyecanlandıran,
kısmı oldu. Yapmayı en çok sevmediğiniz şey nedir peki? Yapmayı en çok sevmediğim şey. Ne olabilir? Herhalde böyle bir şeye mecbur tutulduğunda o bende ters yapıyor. Koç burcu inada binip yapmadığım oluyor. Yani genel spesifik bir şey söylemeyeyim ama hani bunu illa yapacaksın dendiği zaman o zaman orada ben bir hayır yapmayacağım şeyine girebiliyorum. O yüzden genel Gittiğin olarak yolda o tutuyor yani. Evet. aynen inat şeyim vardır. Hani öyle bir şey Genelde olabilir. kızlarda zaten vardır bu. Evet, genel bir şey doğru. Evet, peki hayalleriniz, hedefleriniz, ilerideki kariyeriniz nelerdir? Hayallerim modellik adına birkaç sene daha belirli yerlerde, iyi platformlarda devam etmeyi arzu ediyorum tabii ki. Yurt dışı hayallerim var. Yani hedeflerim var. Hayal demeyeyim, gerçekleştiriyorum şu anda zaten. Onun dışında da oyunculuğa yöneldim. Yaklaşık yani son 4 senedir biraz daha yoğun oyunculuk kısmına ağırlık veriyorum. Ve ileride kendimi hani ekranlarda görmek istiyorum eğer başarırsam ve takdir görürse Ay, tabii ki. yurt dışı derken hani nereye gittiniz? Neler yaptınız? Yani yurt dışı zaten Almanya'da yaşadık 4 sene yakın. O yüzden o dönemde zaten orada başlamıştım. Şu an için Kiev'le görüşmelerim var. Bazen Dubai ile görüşmelerim oldu Fashion Week'ler için. Onları takip ediyorum. Yani yurt dışında da yapmak istiyorum çünkü bu işi. Umarım olur. Yani hayallerimden biri. İnşallah. Peki mankenlik, modellik hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Mankenlik ve modellik. Önce şunu düşünüyorum, yani bunu yapan meslektaşlarım ya da yeni başlayan genç arkadaşlarım için daha benden söyleyebileceğim. Öncelikle kendi alanlarını bulmaları gerektiğine inanıyorum. Yani herkes defile, yani herkes podyum mankeni olacak diye bir şey yok. Herkes çok iyi bir katalog mankeni olacak, yani foto modeli olacak diye bir şey yok ya da reklam modeli. Bence o alanda kendini bulmak çok önemli. Öncelikle bu ayrım önemli yani benim için. Bu konunun önemli olduğunu ve üzerine durması gerektiğini düşünüyorum. Yani şu an Türkiye'ye baktığınız zaman sosyal medya sayesinde 10 kişiden 8 tanesi model olarak kendini tanıtabiliyor. Ama bu işi Evet, profesyonel olarak portföyde yapan e, belki 100 kişiyi geçmeyen hani gerçekten bildiğimiz, tanıdığımız isimler var. Başarılı olarak örnek aldığımız. Bu konuya yoğunlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Modelliğin aslında o kadar basit, nasıl diyeyim, kolay bir şey olmadığını, sabah 6'sında set başı yapıldığını, akşama kadar çalışıldığını, çok disiplin gerektirdiğini, ona göre uyup uyanıp ona göre antrenman ve beslenme gerektirdiğini, bunun farkında olunması gerektiğini düşünüyorum. Onun için çok çok güzel. keyifli bir meslek. Her zaman farklı insanlarla tanışıyorsunuz, farklı mekanlarda bulunuyorsunuz. Farklı kültürlere dokunuyorsunuz. Bence değerli bir meslek, yani daha hak ettiği yeri görmesi gerektiğine inanıyorum. Peki siz daha önce yaptınız mı modellik, mankenlik? Yani biraz bahseder Evet, misiniz yaptığınız? tabii. Ben zaten Miss Turkey'de ilk 30'a girmiştim. Ondan önce de zaten çocukken de başlamıştım modellik yapmaya. Ee, Profesyonel anlamda yapıyorum. Hani sadece sosyal medya platformlarında değil de gerçekten defilelere çıkıyorum. Güzel isimlerle çalışıyorum. Pandemi tabii ki hepimizi etkiledi. Çok keyifli bir dönemde diyemeyeceğim. Hani tabii ki insanın kendisini bulması, belki birazcık farklı yönlere kayması, vakit ayırması falan. Ama bir yere kadar işlerimizi hepimizin bence etkiledi diye düşünüyorum. Ama inşallah hepsi düzelir. Böyle söyleyeyim. İnşallah. Önümüzdeki adımlar için. Peki en sevdiğiniz, sevmediğiniz özellikleriniz nelerdir? En sevmediğim özelliğim kesinlikle biraz önce bahsettiğim şu dik başlılık olayı. Hani halbuki şuradan sağa döndüğünde yol çıkmaz dediğinde eskiden, yani biraz da tabii olgunlaşıyoruz, zaman geçtikçe biraz daha böyle sakinleşiyoruz. O zaman şey diyordum, hayır oradan çıkma sokak olsa ben gidip onu göreceğim. Şimdi şey diyorum, tamam ya öyle de tabii doğru diyorsun. Hani bunu biraz bırakmaya döndü olay. Yani farkındalığım arttıkça düzeltmeye çalışıyorsun çünkü. Herhalde bu derim. En sevdiğim özelliğim ise dürüstlüğümdür. Yani şimdiye kadar ödün vermediğim, yeri geldiğinde hani doğruyu söyleyen dokuz köyden koyan kovarlar derler. Yine de Olsun vazgeçmediğim bir biz yine de özelliğim. evet dürüst olalım. Çok güzel. Aynen, dobralığım, dürüstlüğümden hiçbir zaman vazgeçmedim. Yol beni nereye götürürse götürsün.
Peki kendinizi iddialı buluyor musunuz? Kendimi iddialı buluyor muyum? Yani buluyor olmalıyım. Hiç pes etmediğime göre, şu anda da bu yarışmaya katıldığıma göre buluyorum. Çok güzel. Real D yarışmasına katılanlar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yani bütün katılımcıları, diğer aday arkadaşlarımı şu anda tanımıyorum açıkçası. Genel olarak bir yorumda şöyle bulunabilirim. Umarım çok keyifli bir yarışma olur ve hakikaten kazanır. Ama spesifik olarak yapabileceğim çok fazla bir yorum yok aslında bu noktada. Ne söylesem bence yanlış olur diye düşünüyorum. Umarım çok keyifli bir yarışma olur ama öyle söyleyeyim. Teşekkür ediyorum bu eğlenceli video için. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir dahaki videoda yeni bir güzelle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.